Türkmenistan sadece Orta Asya'nın değil, dünyanın en gizemli ülkelerinden birisi. Yaklaşık 6,5 milyon nüfusuyla Orta Asya Cumhuriyetleri arasındaki en düşük nüfusa sahip devlettir. 491.210 km² yüz ölçümüyle sayısal olarak önemli bir toprağa sahip gibi görünse de aslında ülkenin %80'ine yakını çölden ibaret. Bu sıra dışı coğrafi özellik, ülkenin demografik yapısını da şekillendirebilecek bir güce sahip. Örneklemek gerekirse 6,5 km² sadece bir insan düşüyor. Evet, ülke gerçekten de boş. Fakat bu videoda bahsetmek istediğim şey Türkmenistan'ın başkenti Aşgabat'ın sıra dışı yapılanması. Burada video oyunları ve köpekler yasak. Turistler için Wi-Fi veya cep telefonu hizmeti olmadığı iddia ediliyor. Ve en ilginci ise bu ülkede araba sahibi olmak istiyorsanız arabanızın beyaz olması zorunlu. Türkmenistan'a gitmemi ve bu bilgilerin doğruluğunu yerinde tespit etmemi istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Aşgabat dünyanın en boş başkentlerinden birisi. Burayla alakalı internette kısa bir araştırma yapacak olursanız karşınıza çıkacak ilk şeylerden birisi tüm şehrin bembeyaz bir yapıya sahip olması olacaktır. Bu binaların kaplamaları tamamen mermerden ve altından oluşuyor. Dolayısıyla maliyet açısından çok pahalı bir şehir. Aşgabat'taki binaların yaklaşık %80'i Çin veya Vietnam'dan ithal edilen beyaz mermerden yapılmış durumda. Şehir bu garip özelliği sayesinde Guinness Dünya Rekoru'nu kazandı. Öte yandan Aşgabat'ta bol bol altın kaplamalı heykeller, kubbeler ve anıt mezarlar görebilirsiniz. Ancak daha ilginç olan şey tüm bu şehrin boş olması. Şehirdeki apartmanların değeri 200 ila 500 bin dolar arasında değişiyor. Öte yandan Türkmenistan vatandaşlarının önemli bir çoğunluğuysa ayda 200 dolara yakın bir gelirle geçimini sürdürüyor. Bu durumu daha iyi anlatmak için basit bir matematik hesaplaması yapmak istiyorum. Bu hesaplamanın bize söylediği şey ise şu: herhangi bir Türkmen vatandaşının bu dairelerden birisini satın alabilmesi için en az 83 yıl çalışması gerekiyor. Aslında bu çok saçma çünkü Türkmenistan dünyanın en büyük 4. doğal gaz rezervine sahip. Bu alanda Suudi Arabistan, Amerika Birleşik Devletleri, Katar ve Rusya gibi diğer güçlü devlerin önündeler. Türkmenistan'da benzin sudan daha ucuz. Ancak devletin bu gücüne rağmen Türkmen vatandaşları kıyaslama yaptığım diğer ülkelerin vatandaşlarından daha fakir. İşte bu nedenle Türkmenistan birçok Avrupa devletine göre Kuzey Kore olarak adlandırılıyor. Türkmenbaşı'nın yönetimi sırasında ülke Orta Asya'nın en düşük yaşam beklentisine sahipti. Çünkü kira, kamu hizmetleri, yiyecek, giysi, ulaşım gibi şeyleri kapsayan yaşam maliyeti endeksine göre Aşgabat en pahalı şehirlerden birisi. Pekala, Aşgabat nasıl dünyanın en pahalı şehirlerinden birisi haline geldi? Ve neden şehirdeki her şey çılgınlık derecesinde beyaz? Aslında Aşgabat, dünyadaki diğer başkentlere kıyasla oldukça yeni. Çünkü 1950'ler ile 1990'lar arasında gerçekleşen depremler binaların önemli bir bölümünü yıkmış. Dolayısıyla şehir depremlerin etkisiyle yakın zamanda yeniden inşa edildi. Depremler o kadar büyüktü ki ortalama can kayıplarının 10.000 ila 100.000 arasında olduğu düşünülüyor. Ancak o dönemlerde gerçekleşen sansür nedeniyle medya olayı haber yapamadığı için bu sayıların doğruluğu tartışılabilir. Fakat değişmeyen bir gerçek varsa o da depremden bu yana şehrin yeniden inşa edildiğidir. Ülkenin kurucu lideri Saparmurat Niyazov, yani bilinen adıyla Türkmenbaşı, başkenti daha yaşanılabilir hale getirmek yerine şehri bir şatafat merkezi haline dönüştürmeyi tercih etti. Neden mi böyle söylüyorum? Çünkü Aşgabat 2021 yılında Hong Kong'u geçerek dünyanın en pahalı şehri oldu. Haliyle bu durum Türkmenistan'ın uzun yıllar boyunca ekonomik krizlerle boğuşmasına ve birçok vatandaşın yoksulluğa sürüklemesine neden oldu. Bana kalırsa bu durum hali can sıkıcı. Çünkü Türkmenistan aslında dünyanın en büyük rezervlerine sahip olmasına rağmen bu ekonomik krizlerle mücadele etmek zorunda kalıyor. Bu durumu size daha iyi anlatabilmek için yakın geçmişe kısa bir yolculuk yapmamız gerekiyor. Bugün Türkmenistan olarak bilinen bölge yüzyıllar boyunca Türk kabileleri tarafından kontrol edilmiş olsa da son yüzyılın önemli bir bölümünü Sovyet kontrolü altında geçirdi. Yakın geçmişte ülke Sovyetler Birliği çatısı altında gelişmemiş bir sosyalist cumhuriyet olarak ham madde tedarikçisiydi. Ham pamuk lifi, petrol ve doğalgaz gibi kaynaklar için stratejik bir konumdaydı. 1960'larda Sovyetlerin yeni ekonomik modeli uyarınca pamuk üretimini arttırmak için sulama sisteminin bilinçsiz bir şekilde geliştirilmesi çevreye ciddi zararlar vermişti. Ceyhun'un akışı kontrolsüzce çöldeki ana çiftliklere yönlendiriliyordu. Bu durum ne yazık ki Kazakistan ve Özbekistan sınırında bulunan Aral Gölü'nün kurumasına katkıda bulundu. Öte yandan 1991'de Sovyetler Birliği'nin çöküşünün ardından Türkmen halkı 26 Ekim'de düzenlenen referandumla %94 oranında bağımsız olmayı istedi.
Türkmenistan'ın bağımsızlığını ilan etmesiyle birlikte ülkedeki doğalgaz endüstrisiyle ilgili olmayan birçok şirket iflas etti. Böylece %60'tan fazla bir yüzdeyle dünyanın en yüksek işsizlik oranlarından birisi ortaya çıktı. Bağımsızlıktan sonra bu ülke tarafsızlık politikasını benimsedi ve rekabetçi fiyatlarla gaz ihraç etmeye başladı. Yaklaşık 2,7 trilyon metreküp doğalgaz rezervi ile Türkmenistan aslında Sovyetler Birliği'nin en büyük ikinci üreticisi konumundaydı. Daha önce de söylediğim gibi şu anda da dünya genelinde en büyük 10 üretici arasındaki yerini koruyor. Bu görkemli pay Türkmenistan'ın ekonomik gelişme elde etmesini sağlayabilir gibi dursa da aslında bu büyük bir yanılgı. Son yıllarda bazı iyileştirmeler olmasına rağmen nüfusun büyük bir kısmı hala yoksulluk sınırı altında yaşıyor. Aradan geçen yıllara rağmen ülkenin ekonomisi hala kırılgan. Fakat tüm bunlar yaşanırken öte yandan lider Türkmenbaşı halkına su, doğalgaz ve elektriğin ücretsiz olarak dağıtılmasını da sağlıyordu. Ayrıyetten şunu da belirtmem gerekiyor ki Türkmenbaşı baskıcı bir rejime sahipti. Mesela yazmış olduğu Ruhname adındaki kitap, dönemin Türkmenistan'ında Kur'an'dan sonra en önemli ikinci kitap olarak görülüyor ve camilerde Kur'an'la yan yana durabiliyordu. Bu kitap hem üniversitelerde hem de camilerde okutuluyordu. Bunlar yetmezmiş gibi takvimdeki ayların ve günlerin isimlerini de değiştirmişti. Ocak ayı kendi onuruna Türkmenbaşı olarak adlandırılırken Nisan ayı ise annesi Gurban Sultan anısına adlandırıldı. Sıradan insanlar olan rahmetli anne babasının heykelleri kavşaklara ve meydanlara dikildi. Bu sırada ülkenin dört bir yanında caddelere, meydanlara, çiftliklere, su kanallarına, hatta ülkenin 5 ilinden birine kendi ismi verildi. 1995 yılına gelindiğinde ülkede 3000'den fazla yer Sapar Murat Türkmenbaşı ismini taşıyordu. Ayrıca başkent Aşkabat'a kendisinin altın kaplamalı dev bir heykeli dikildi ve doğum günü ulusal bayram günü olarak ilan edildi. Yani evet, Türkmenistan fakir bir devlet olmasa da para bu kaynaklara gidiyordu. Günümüze gelecek olursak, bugün başkent Aşkabat'ta her şey beyaz mermerden ve altından yapılmış durumda. Her yerde büyük anıtlar ve heykeller var. Gerçeği söylemek gerekirse şehirde her şey çok düzenli ve temiz. Sokaklarda çöp bulmak neredeyse imkansız. Trafik yok. Çünkü şehir neredeyse boş. Sokaklarda yürüyen çok az insan var. Aşkabat caddelerinin boş olması elbette şehrin pahalı yaşam maliyetinin bir sonucu. Yerel halkın büyük bir kısmı yüksek maliyetler nedeniyle şehir merkezinden uzaklaşarak daha ucuz bölgelerde yaşamayı tercih ediyor. Ayrıca Türkmenistan'da işsizlik ve ekonomik fırsat eksikliği gibi sorunlar da göçü teşvik ediyor. Dolayısıyla birçok Türkmen daha iyi yaşam koşulları ve iş imkanları için yurt dışına göç ediyor. Şehirdeki yaşam maliyeti birçok Batı Avrupa ve Kuzey Amerika şehrinden daha yüksek. Bunun başlıca nedenlerinden birisi de elbette Türkmenistan'ın kapalı ekonomisi. Ülkede ithalat sınırlı ve birçok mal ve hizmet devlet tarafından kontrol ediliyor. Bu durum arzın sınırlı olduğu ve talebin yüksek olduğu bir ekonomik ortam yaratıyor. Özellikle ithal ürünlerin fiyatları astronomik seviyelere ulaşabiliyor. Şehrin mimari ihtişamı ve devletin prestij projelerine yaptığı büyük yatırımlar, şehri dışarıdan bakanlar için görkemli kılsa da sonuç olarak Aşkabat yüksek yaşam maliyeti ve boş sokaklarıyla dünyada benzersiz bir şehir olarak öne çıkıyor. Videonun başında da söylediğim gibi Türkmenistan'a giderek Aşkabat'ı yerinde anlatmak istiyorum. Bu yüzden kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma. Bu küçük katkılar sayesinde kanal gün be gün daha çok büyüyor. Beni buraya kadar dinlediğin için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıkla ve barışta kalın.